Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün Matka Kanyonu'na gideceğiz. Şimdi hostelden ayrılıyoruz. Önce para bozmamız gerekecek. Çünkü hiç paramız kalmadı. Burada biraz bitikleri oynuyoruz. Sonra otogara gidip 60 numaralı otobüsle Matka Kanyonu'na gideceğiz. Matka Kanyonu 15 kilometre uzaklıkta Üsküp'e. Yolculukta bir 45 dakika, 1 saat falan sürüyormuş sanırım. Otobüs saatleri de 1,5 saatte bir varmış. Otogara gidince tekrar sizinle paylaşacağım otobüs saatlerini. Biz 150 denar verip gidiş dönüş bilet alacağımızı düşünüyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki bilet almanıza gerek yok. Bindiğinizde kimse kontrol etmiyor. Biz o riski almak istemedik. Change oranlarını verirken euro olarak vereceğim. TL'miz çok hızlı değiştiği için. Oranlar bu şekilde. Beşiktaş'ta oynadım. İstanbul'da Fındıkzade'de kalıyordum. Beşiktaş'ta oynadınız. İsminiz neydi? İsmimi söylemiyorum çünkü hakkım yoktu Yugoslavya'dan çıkam 27 yıldan önce. Ben o zamanlardaydım 19-20 yaşına. A takımda mı oynadınız? A takımda. Vedat kaptandı o zamanlar Bursalı. Bursalı Vedat Evet, Kaplan'da. evet. 69'da oynadınız. Evet. 68-69 mu 69-70 mi? Bir sene kaldım, babam sıkıldı çok. Oturamadım, kalamadım. Zira babam kansaydı kalacaktım her zaman için. Ben gittim zaten her zaman kalayım orada. Ama çok sıkıldı. Babamın akrabaları buradaydı, annemin ise ikisi de rahmetlidir. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz Türk futbol Hadi güle. ataklarınız. Bu Sağ ol. okul da bir şey neydi? Yoksa turist olarak. Turist olarak. Hayır. Üsküp'ü beğeniyor musun? Üsküp %90 Bursa gibidir. Uludağ var Vodno. Çukurdadır, deliklerde, şeylerde. Nehri var Vardar ama daha büyüktür nehir Bursa'nın. Hadi iyi günler. Sağ olun. günler, Ben teşekkür ederiz. Türkçüyüm, büyük Türkçüyüm. Onu ne yapar? Nasip değilmiş o zamanlarda. Nasıl Tamam. kısmet? Şimdi biz 10 euro verdik. Babam Mehmet'e kaplaşın seliyorsunuz. 613 denar aldık. Belki otobüsle gitmekten daha kısa bir yolu vardır diye. Az önce abinin birine dedik ki abi buradan Matka Kanyonu'na nasıl gideriz? Abi de diyor ki şuradan bir taksiye bin, Matka de. Teşekkür ederiz abi, çok sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağız. Abi merhaba. Matka'ya ne kadara gidiyorsunuz? Taksist Matka. How much? Taksist. I know taxi is Matka. How much to Matka? Was euro. What's euro? Yeah. 20 euro. Şimdi Matka'ya bizim araştırmalarımıza göre taksi 700-800 dinara gider diyordu. Taksici bize 1250 dinar fiyat çekti. 1250 dinar da değil. 20 euro. Otogara doğru ilerlerken Vardar Nehri'ni geçiyoruz. Üsküp'ü ikiye ayıran nehir. Şehrin bir tarafında Makedonlar yaşıyor genel olarak ağırlıkta. Bizim kaldığımız tarafta da nehrin diğer tarafında da Türk tarafı var. Türk tarafında ne hikmetse böyle geceleri karanlık hakim oluyor. Işık yakmıyorlar. Makedon tarafına geçtiğiniz zaman böyle yani meydanda bir ışıltı, bir heyecan, bir böyle canlılık hakim. Yani akşam vakitlerinden sonra hayat o tarafa kaydırıyorlar. Ama Türk tarafında da böyle bir dükkanlardır, aktivitelerdir var. Ama mesela ışıklandırma, şehrin ışıklandırması diğer tarafa yönelik. Makedonya'da geldiğimizden beri çok fazla kasino görüyoruz. Meydanda da bir tane kasino var. Ben içine girdim meraktan. Diyor ki 10 euro yüklersen 10 euro bonus veriyor, 20 euro. Makinalara euro attırıyor sana. Makinalar denar kabul etmiyor. Canlısı var. Rulette 1.50'lik masaları var. Ama böyle içeride bir heyecan yok. Yani mesela Kıbrıs'ta bir kasinoya girdiğiniz zaman böyle ışıl ışıl her yer insana bir enerji veriyor. İnsana bir tat veriyor. Burada kasinonun içi kapkaranlık, herkes suratsız. Ya insanın değil oynayası, bakası bile gelmiyor yani. Girdik 2 dakika sonra çok bunalttı bizi, çıktık. Yanımda bir arkadaş vardı. Ayşe hastaydı, evde yatıyordu. Ve ben tercih etmiyorum o kültürü görmeyi. Üsküp otobüs terminalindeyiz. Bilet alacağız ve 60 numaralı otobüse binip Matka Kanyonu'na gideceğiz. İstanbul'a gidiyor bak, Hırvatistan'a. Her yere gidiyor otobüsler, baksanıza. Mesela bakın az önce kasinolar var demiştim her yerde. Otogarın içinde de kasino var. Otogarın içinde böyle otobüsümüzü beklerken iki makineye oturun otobüsünüzü kaçırın diye buraya kasino yapmışlar. Where we can, how we can go? Exit on the station, left and left. Left and left, go to the other side. Where red bus is the city bus. Okay, where we can buy ticket? Over there? Over there on the bus. Thank you. See you. Nereden biliyorum abi? Sor, nereden biliyorum?
İlah değiliz yani biz de. Araştırdık. Kardeşim bir şey yapacaksan araştıracaksın. Ben direkt bus station görünce atladım. O şehir otobüsünden bahsediyorum. Hayır, ben otobüs duraklarının içinde satıldığını biliyordum ama burayı da görmek isterim çünkü şurada İstanbul şeyler gördüm de. Heyecanlandım. Arkadaşlar, şimdi bunlar Matka'nın otobüs saatleri. Hangisi gidiş, hangisi oradan dönüş bilmiyorum. Şimdi bu muhtemelen oradan dönüştür çünkü bu daha geç. Bu da gidiş. Şimdi bunlar otobüsün saatleri. Hangisi gidiş, hangisi dönüş ben yazarım size. Burası bileti alacağımız yer. Öbür gişe kapalıydı. Sırayla içeri girip biletimizi alıp çıkıyoruz sonra. Şimdi bizim bilet sıramız geldi. Merhaba. Bayağı güzel konsept. Do you want to go Matka Canyon together? Two tickets for us. Okay. Can But 150 is return ticket. So we want two return tickets for 300, right? For we want two tickets for us, but we also want to come back again. Yes, two rides. Two rides. Open. so it's go and come back. Okay. So 100. Yes. Okay. 150. 150. 150. Okay. Okay, 150. Okay. 300 denara iki tane bundan alıyoruz. Return ticket. Otobüsün içinden çıktık. Böyle bir otobüs kartı verdi bize. Bence güzel. Bundan aldıktan sonra mesela hatıra olarak tutulabilir. O yüzden güzel bir yanı var. 150 denar. Gidiş ve dönüş için. Şimdi soracağız şoför amcalara. Matka, where is the Matka bus? Matka. Yes. 60. Number 60. Orta kolonda. 60. Tam böyle ortalarda. O bileti de oradan aldık. Şu sarı otobüsten aldık. Saatleri biliyor musun? Yeah. Bus is in 12 o'clock and 10 minutes. Okay. 12 hast to o'clock and wait. 10 minutes. We have Okay. to Sie wait. sprechen Deutsch? Ne? No. No. Deutsch? Beni var ya bak bir Fransız'a benzettiler. Bir de Alman'a benzeteni ilk defa görüyorum. Ya makyaj bir insanı bu kadar mı değiştirir? Alman'a benzetmiyor. Almanca bilip bilmediğini soruyor sana. Demek ki pronounsum benziyor yani, anladın mı? Almanca'ya da benziyor olabilir. Zengin mi duruyorum ha? Şimdi Matka'da tekne turları var, kano turları var, mağara turu var. Turların fiyatları değişiyor tabi. Ama Şimdi şöyle, mağaraya girmeden sadece tekne turu yapmak istiyorsanız daha ucuz bir yarım saatlik tur oluyor. Mağaralara da girmek istiyorsanız, ki toplamda 10 mağara var ama hepsine tur giriyor mu bilmiyorum. Eğer o şekilde bir tur yapmak istiyorsanız 1-1,5 saat sürüyor diye biliyorum ama bir tık daha pahalı. Tabii bizim ona girmemiz için birazcık da para kazanmamız lazım. şimdi arkadaşlar 12.10'da otobüsümüz gelecek, bineceğiz. Saat şu an 12.13, henüz gelmedi, gecikme yaşıyor. Ya adam bağıra bağıra şarkı söylediği için bizim de konsantrasyonumuz. Sanata olan sevgimiz dikkatimizi dağıttı az önce. Şimdi otobüsler konusunda tekrar bilgi verelim. Ya normalde bize 1,5 saatte bir dediler ama bir sonraki otobüs 10.40'da mesela. Şimdi yine 1,5 saatte bizi baz alırsak 12.10'da gelmiş olması lazım. Bir 3-4 dakika geçti, daha gelmedi. Bakalım gelir herhalde ya. Otobüsümüz zaten gelmiş. Otobüsümüz bu. 60 numara. Matka Kanalı'nda. İçeri girdiğinizde içeride böyle İstanbul'da olduğu gibi ekran var. Ekrana kartı bastırıyorsunuz. Gidiş dönüş 150 Makedon dinarı. Bakalım şimdi Ayken basacak. Ben size göstereceğim. Ki ileride cahillikle boğuşmayın. Heh. Tamam. Cuma vakti. Geldik arkadaşlar şu an. Kanyon Matka. Saatimiz kaçı gösteriyor Ayşen?
Yerel saatte 1. Yani yaklaşık 50 dakika 1 saat süren bir yolculuk oldu bizim için. Kanyonun girişinde bıraktı bizi. Ne kadar ileride olacak bilmiyorum. Böyle konvoy şeklinde sıralandı herkes, bir anda yürümeye başladık. Ben diyorum ki şuraya çok güzel Royal Matka Resort yapılır. Sonunda bitiş çizgisine ulaştık. Bence bir yarım saatte yürüyoruz ya. Ama biz de biraz yavaş yürüdük. Grubun ön arkasında kaldık. Ya grup da şurada işte bak öndeki gruptan yani. Yolun kenarından gelirken bir tane köprü gördük. Kanyondayız. İçerideyiz arkadaşlar. Burası hiking yoluymuş. Şimdi buradan geri çıkarız muhtemelen. Ama hiking yapan arkadaşlar için böyle bir rota var burada. İyice derinlere geldik. Önce biraz fotoğraf satmayı deneyip sonra yüzeriz diye düşünüyorum. Bugün yüzer miyiz? Ben net yüzerim. Hello. How much is the water? What? Water? 1 euro. 1 euro. Yeah. Yeah. Orange juice. Orange juice. Yeah. 400 dollars. 200 dolar. 3.5. Fazla bir fark yok gibi arkadaşlar. Çünkü o küçük sular markette gerçi 2 katı gene 30 dinardı 60 dinar diyor. Ama portakal suyu... İşte ben şöyle bir şey duymuştum ama 1 euro merkezde 60 denarken burada 50 denar. Mış. Mış. Burada herkes kendi takımının, kendi etkinliğinin stikerini yapıştırmış. Burada bir Trabzon, burada bir Trabzon Hooligans, Hertha Berlin. Bu bayağı güzel ama infoboard'da ne yazdığı gözükmüyor. Gerçek giriş burası. Burası aslında bir barajmış, elektrik üretiyorlarmış. Ha bak ben de öğrendim. Burası dünyanın en eski yapay gölüymüş, yapaymış bir yerde okudum. Ve ilerleyen sürelerde de bir baraj duvarı göreceğiz. Ben gördüm çünkü. How much the orange juice? 200 dinar. How much is it? Bunun some photography here. Not, Stop for. Ha, okey. it's not stop. Okay. Stop. Don't stop. Thank you so much. Okay. Fiyat söylemedi herhalde, bu tezgahçı biraz. Şehir merkeziyle aynı gibi bu arkadaşın fiyatları. Hatta orange 150 bak, diğerleri 200 demişti. Anladım. Diğerleri 200'den veriyor portakal suyunu. Sen niye 150'den veriyorsun? Bu kadar tamam. Tamam, teşekkürler. Güzel gözüküyor dondurmalar. Hemen Evet. Invoice göndereceksin ona. Invoice'da sonra T1'leri göndereceksin. Az önce Ayşe'nin bahsettiği duvar. Baraj. Şimdi arkadaşlar burada da kanyonda sürebileceğiniz şeylerin fiyatı yazıyor. Bisikletli şeye binmek isterseniz Yunus diyorduk biz. Yarım saati 200, bir saati 400 dolar. Öbürü kayağa da binmek isterseniz yarım saati 300, bir saati 500 dolar. Tekne gezileri. Tekne gezileri 4 euroymuş, 200 dolar. Girdik içeri. O yere geldik artık. O yolun sonu da böyle bir tesise çıkıyor. Kayıkta mağara gezisi diyor. Okula bot turundan da farklı bir durum var burada. Çift kişilik. Bunlar fiyatları. Kilise var. Fiyatları nasıl buldun? tatil için geliyorsan cebin dolu geliyorsun. Evet verebilirsin ama şu an bizim ona verecek paramız. Çok üzüldüm ya. Ben mağara gezebilirim diye düşünmüştüm ama sanırım gezemeyeceğim. Bir tane sattık, başardık bu aileyi. Şimdi o yolun kenarından en son beklediğimiz yerden yürüyünce fotoğraf çekmek için daha güzel bir yer varmış. Burası görüntü almak için en güzel yer sanırım.
Şimdi fotoğraf satmak biraz yordu bizi. Çok beceremedik. Bir daha gelir miyiz gelmez miyiz diye düşünürken vakitlice bir kayak turumuzu yapalım, sonra fotoğraf satmaya Kayak. devam ederiz diye düşündüm. Kano. Kano. Kayaking yazıyor ya orada. Ben de o yüzden öyle söyledim. 300 denar şimdi bilet alacağız. Can we take kayak for two people? Yes, for kayak just go down and you kayak. Okay. Pay after and where we can put our stuff? You can live here. Okay. 300 denar ödeyeceğiz. Kayağa bineceğiz. Kayak videolarını muhtemelen telefonla çekeriz. Çünkü eşyalarımızı burada bırakacağız. Şimdi o ofisten indik böyle. Buradan geldik. Telefonla çekmeye devam ediyorum. Buradan ekipmanlarımızı alacağız ve kayağa bineceğiz. Şimdi şunlara bineceğiz. Heh. Yarım saat 300 denar. 2 kişiliklerde. Bindik, arkadaş bizi bindirdi. Kamera beni görüyor mu bilmiyorum şu an. Yarım saat 300 döner bindik. Bu şekilde kayaya doğru gidiyoruz. Titanic gibi basmaya aldık. Aşkım sağ. Sağ. Dur, geri geri yap. Geri geri yap. Geri geri yap. Merhaba arkadaşlar. Şimdi indik. İndikten bir saat falan geçti ama biz hala buradayız. Burada fotoğraf satmayı denedik. İndiğimizi haber vermeyi unuttuk. Sürmesi biraz zordu galiba. Biz yani çok şey yapamadık. Denge kuramadık. Bir de şu tekneler var. Tekneler yanınızdan geçtiği zaman bak şuradaki tekneler var. Şunlar geçtiği zaman yanınızdan, onlar motorlu olduğu için size dalga gönderiyorlar. Bütün dengenizi kaybediyorsunuz. Biraz zor oldu bizim için. Bir de ben böyle oldum. Islandım. Şimdi biz fotoğraf satmayı denedik biraz ama şimdi dönmeye karar verdik. Çünkü hem geç saate kalmayalım dedik hem de diğer taraflarda şansımızı deneriz istedik. Buradan döneceğiz. Kanyonun çıkışında tekrar görüşürüz. Şimdi arkadaşlar biz biraz yüzmek istedik. O sabah videosunu çektiğimiz köprüden geldik. Köprüyü geçtikten sonra size yolu göstermiştim zaten. Buraya geri geldik. Böyle suya düşmeden buradan geçtik. Buradan da geçtik. Geçmeye çalışıyoruz. Tahtadan da geçiyoruz. Hadi Nagi. Hadi Nagi. Nagi. Şimdi kıskanabilirsin. Sen şuradan geçebilirsin. Başardı. Şimdi bir üstümüzü değiştirdik. Suya gireceğiz. Kamerayı suya sokmak istemediğimiz için sudan önce size hem suyu gösterelim dedik. Bakalım girince alışılacak kadar şey mi? Su bayağı soğuk. Ben ne küserim. Ben sana 4 derece dedim ya hayatım. Ayaklarım ağrıyor. Ağrıdı. Girmiş kadar oldu. Bugünlük bu kadar eğlence yeter arkadaşlar. Nasıl ya? Biz 3 saniyede yüzdük, hevesimizi aldık. Su 3 3 derece olduğu saniyede için nasıl insanın kemiklerini bu kadar sızlatabilir ki? sızladı, uyuştu her taraf. Of. Neyse kendinize iyi bakın. Bizden bu kadar. Bizden bu kadar. Matka kayıyordu bu arkadaşlar. Su çok soğuk arkadaşlar. Ya ama buraya Ben- gelirseniz de bu hani akşamüstü saatlerinde değil de daha öğlen girersiniz daha iyi olur belki. Belki Geç kaldık o zaman biraz. girebilirsiniz ama hani su çok soğuk. Deneyin, suya girin ama çok kendinizi batırmayın diye düşünüyorum ben. Bye. Bay bay.